Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dünyanın en kolay tatlısını yapacağım. Hem de sadece 3 malzemeli ve sadece 3 dakikada. Bu tarifimi hem kaydedin hem de deneyin derim. İlk olarak uygun bir tencereye bir paket bu şekilde vanilyalı puding kullanacağım. Bir paket bu pudingin hepsini boşaltıyorum. Ve daha sonra üzerine 3 su bardağı kadar süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, burada sütümüz ve pudingimiz birbirine girdikten sonra tenceremizi ocağa alıyorum ve pudingimizi pişirmeye başlıyorum. Pudingimizi kaynayana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yine karıştırarak 1 dakika kadar daha pişiriyorum ve daha sonra ocaktan alıyorum. Ben pudingimi borcamda servis edeceğim. Servis edeceğim borcamı bu şekilde hafifçe ısladım. Pudingimi servis yaparken daha kolay çıkartabilmek için size bu şekilde ıslayın. Islamış olduğunuz borcamın içerisine sıcakken hemen pudingimizi boşaltıyoruz. Evet, ben bu kısımda her yerine eşit bir şekilde gelmesi için spatula ile her yerine dağıtacağım. Ve bu şekilde dağıttıktan sonra pudingimizi soğuması için bir yarım saat kadar kenara bırakacağım ve bunu soğumaya bırakacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Evet, bu arada vanilyalı pudingimiz soğurken ben diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayayım. Aynı şekilde tekrardan bir paket vanilyalı puding kullanacağız diğer bir malzememiz için. Bu vanilyalı pudingin içerisine farklı olarak 3 su bardağı vişne suyu ekleyeceğim. İsterseniz taze sıkılmış vişne suyu kullanabilirsiniz. Ben paket normal vişne suyu aldım, marketlerden paket satılan. O şekilde meyve suyunu kullandım. Siz de onu kullanabilirsiniz. 3 su bardağı kadar paket meyve suyunu vanilyalı puding ile karıştırıyorum ve daha sonra karıştıktan sonra tekrardan ocağımıza alıyoruz. Yine ocağımızda karıştırarak pişireceğiz ve bu aşamada pişerken siz de göreceksiniz ki bu tatlımızın bu kısmı, bu sosu harika bir şekilde gitgide rengi koyulaşacak. Bakın, kaynamaya başladıktan sonra kopkoyu kıpkırmızı bir kıvam, jöle gibi bir kıvamda tatlı elde etmiş olduk. Yine 1 dakika kadar karıştırdım ve 1 dakikanın sonunda ocaktan alıyorum ve soğumuş olan vanilyalı pudingimizin üzerine bu sıcakken döküyorum. Evet, yavaşça ve gezdirerek dökersek daha güzel bir kıvam elde etmiş oluruz. Yavaş yavaş bir şekilde ve gezdirerek dökmenizi tavsiye ederim bu aşamada. Bu şekilde sıcakken üzerine döküyoruz ve tekrardan soğuması için ben bir yarım saat beklettim. Yarım saatin sonunda bir 2 saat kadar da buzdolabına aldım. Bu tatlınız özellikle yaz aylarınızda favori olacak. Buzdolabında olduğu için harika, böyle nasıl söyleyeyim size, dondurma kıvamında harika bir tatlı elde etmiş olacaksınız. Ne dondurma ne jöleli kıvamında, o şekilde söyleyeyim. Harika bir tatlı elde etmiş olacaksınız. Buzdolabından çıkartıp soğuk soğuk enfes bir tatlı elde edip yemiş olacaksınız. O yüzden özellikle önümüz yaz olduğu için bu tatlıyı sizler için paylaşıyorum. Çok güzel bir kıvamda tatlı olacak. Hem yapması çok kolay hem de tadı şahane. İnanın çocuklarınız da, gelen misafirleriniz de bu tatlının tarifini size mutlaka soracaktır. Evet, bu şekilde ben borcamımda 16 eşit parçayı bölmeyi tercih ettim. Bu şekilde servisini yapacağım. Sizlere şimdi görüntüsünü de göstermek istiyorum. Evet, bu aşamada servis ederken biraz dikkatli çıkarmanızı tavsiye ederim. Pudingimiz biraz fazla çabuk dağılabiliyor. Haberiniz olsun. Evet, gördüğünüz gibi servis tabağını aldım. Üzerinde Hindistan ceviziyle süslemiş oldum. Sizlere tavsiye ederim. Kesinlikle hafif
harika bir yaz tatlısı elde etmiş olduk. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.